Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yalı Çapkını 64. bölümü konuşacağız. Bölüme geçmeden önce hemen bir haberle başlayalım istersen. Yalı Çapkını 3. sezon onayı aldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sezondaki reytingleriyle ve hikaye akışıyla aslında geneline baktığımızda hep bir şüphemiz vardı. Acaba bu sezon final mi olacak falan diye. Hatta ilk sezonda biz şey diye düşünüyorduk. Bu dizi 5 sezon falan gider diye düşünüyorduk. Ama bu sezon diyorduk ki hani maksimum 3'te biter, belki 3'ün yarılarında gider falan diye düşünüyorduk. Hatta bir ara seninle acaba bu sezon bitebilir mi bile konuştuk. Evet, sonrasında tekrardan işi döndürdüler. Günger Bey yan odayı da bıraktı. Geldi, tamamen Yalı Çapkını'na odaklandı Çağrı Çam'la birlikte. İkisi şu an devraldılar. 2 bölümdür iyi gidiyordu. Bu bölümde ortalama şekilde devam etti. 120'den fazla ülkeye satılmış bir dizi. Bu kadar ülkeye satılmasının ve beğenilmesinin birçok sebebi var. Onları belki de ayrı bir videoda konuşuruz bir gün. Ama genel olarak başarılı anlamında evet, son yılların en farklı dizisi olarak başlamıştı. Bugün bile hala etkisini sürdürüyor bu olay. Senaryo tarafında tabii ki de aksaklıklar olmasına rağmen kutluyoruz 3. sezon onayını almalarını. Büyük ihtimal ama 3. sezonda final yapar. Dilersen 64. bölüme geçelim. Bölümü beğendin mi? Cevap vermeden önce şunu söyleyeceğim. Kanalımızda izlenmeler gayet iyi. Yani her attığımız videoya çok güzel bir izlenme geliyor. Özellikle Yalı Çapkını videoları çok iyi izleniyor bence. Ki geçen haftaki spoiler videosu da bayağı öyle sohbet havasında geçti. İnsanların yorumlarında falan konuştuk. Nitekim 64'te ne konuştuysak çıktı. Bunu da çok sevindim açıkçası bir yandan da. Aynı çizgide olmamız çok güzel. Bu noktada da videoya geçmeden önce abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Şimdi analiz kısmına geçersem 64. bölüm 63 ve 62 kadar iyi değildi. Fakat sezonun geri kalan vasat bölümlerine göre ortalama kaldığı için iyi denilebilecek bir tarzdaydı. Ama sıkıntı neydi? Bölümde tempoya dair hiçbir şey yoktu. Yani evet, birçok olay ilerledi yan hikayeler bazında. Artık daha böyle bir yalı entrikasına, işte daha psikoloji savaşına dönüyor gibi olaylar. Bunların da ilerleyişini gördük. Geçtiğimiz bölümdeki açılan olayın devam edişini gördük. Kına oldu, evlenme oldu falan derken hafif mafyatik olaylarla birlikte bölüm sonuna gittik ve artık sezonun geri kalanına dair bütün mesajlar, bize hikayeler açıldı, verildi, devam etti. Ama ben diğer bölümler kadar beğenmedim ve zaman zaman koptuğum noktalar oldu. Yani genel olarak biraz kafa karışıklığı vardı bölümde. Fazla dağınık hissettirdi Evet. bana. Yani bir olay oluyor, hemen o tarafa geçiyoruz, birbirleriyle bağlanıyor gibi oluyor ama bağlanmıyor falan derken önceki 2 bölüme nazaran daha düşük bir bölüm gördük. Şimdi bölümün ana olayı tabii ki senin de biraz önce bahsettiğin gibi Halis Hattuçal'a evliliğiydi. Bütün hikaye buraya kuruldu derken tabii arkada dönen bir sürü hikaye vardı ama ana çatı Halis Hattuç evliliğiydi. Çeyiz muhabbetleri, kına oldu, evlilik oldu. Tabii sonra bölüm sonu oldu, oraya geliriz. Ferit ve Seyran'ın ana motivasyonu çok güzel bir şekilde bir düğün olsun. Evet, yani zaten Seyran'la Ferit açısından 3 bölümdür güzel bir hikaye akışı ilerliyor. Yüzüklere takmalarıyla birlikte gerçekten onlar için çok iyi bir düzlüğe çıktı hikaye. Hep istediğimiz noktaya sonunda geldi. Hatta şey diyaloğu da oldu ya, bir daha hiç yüzüğü çıkarmayacağız muhabbeti de geçti. Artık herhalde Günger Bey de kendisi de anlayacaktır ki bu çifti boşamayacak, aralarında tartışma çıkacak olsa da. Onların birliğiyle birlikte herkese karşı, zaten çok güçlü rakipleri var, onları birazdan konuşacağız. Onlara karşı savaşmaları ve ilişkilerini devam ettirme süreçlerini izleyeceğiz. Aile olma süreçlerini izleyeceğiz. Artı birlerini konuşuruz daha sonrasında. Genel olarak bölümün açılış sekansını çok beğendim. Herkes Ferit'e bir şey anlatmaya çalışıyor. O da böyle bir panik içerisinde, sonra 2 kamyonet geliyor. Çeyizi de neymiş ya, bu Hattuçalı'nın kadın 50 yıldır beklediği için Antep'i getirmiş eve yani. Evin dekorasyonu değişti gerçekten. Ve komik bir açılış oldu. Ben beğendim görüntü açısından o açılışı. Kına kısmında da kameranın o hareketini de beğendim. Aşağıda işte böyle bir çiğ köfteler atılıyor havaya. He he falan yazılmış çiğ köftenin içerisinde. Yukarıda da kadınlar böyle bir eğleniyor falan ama asıl kına gecesi değil, arka alandaki olaylar bence bölümün ana olaylarından birisiydi bence. Tabii bütün her şey aslında o gecede yaşananları seyretmemize vesile oldu. Şimdi dilersen ilk başta Suna ile başlayalım. Şimdi Suna mutsuz giden Kaya ile olan evliliği sonucunda Kaya'nın eve gelmemesi gece ve Suna'nın içini kemirecek derken olay biraz Kaya neredeye döndü ve öğrendi ki aslında Kaya başka bir yerde ve Kaya ona dedi ki ben seninle aile olmak istemiyorum, boşanalım. Evet ya, Suna eskiden res çekmişti Kaya'ya boşanalım diye böyle. Şimdi bu bölümde de Kaya biraz da Pelin'den de hoşlanınca, biraz da Pelin'in onu manipüle etmesiyle birlikte baktı Suna'yla da bir şeyler de olmuyor. Boşanalım dedi, sen hiçbir zaman
Korhan çocuğu bu dünyaya getiremeyeceksin. Çünkü benim soyadım Korhan değil. Sen burada güç için benimle birliktesine getirdi bir noktada. O yüzden de boşanalım dedi. Bu noktada Suna'nın hemen İfaket'in yanına gidip ben ne yapacağım? Ben bu evin senden sonra ikinci hanımı olmak istiyorum demesiyle birlikte İfaket'in de ne yapman gerektiğini biliyorsun tarzında konuşması aslında seninle konuştuğumuz muhabbete getirdi İfaket'te lafı. Düğünlerine engel olamadık ama hayatta kalıp kalmayacağını değiştirebilirsin dedi aslında bir noktada. Hattu Çalı'yı işaret ederek aslında onu zehirleyip zehirleyemeyeceği üzerine bir mesaj verdi aslında İfaket'te. Bunu kendisi yapmak istemiyor. Yaptırmak istiyor. Biz zaten hani falcı muhabbetiyle birlikte Suna'nın acaba ilk baş benim mi bir şey yapacak diye düşünmüştük. Ama şimdi ibre sanki Hattu Çalı'ya doğru kaydı. Bir de bu bölüm Suna'nın gerçekten mental olarak bayağı düştüğünü gördük. Abidin abi sahnelerinde de işte dörtlü ekibin dışarı çıkmasıyla onların geri eve gelmesiyle birlikte onu da kıskandığını gördük. O açıdan da farklı bir bölüm izledik Suna açısından. Ya şöyle ama şimdi Suna hem Abidin'le bakışıyor hem Ferit'e bir ilginç bakışı var. Yani Suna ne istiyor? Hem Ferit'i istiyor hem Abidin'i istiyor hem Kaya'yı istiyor. Tam Yalı'yı istiyor da bütün erkekleri de mi istiyor? Yani şu eniştecilik tavırlarından sonra bir de o eski sevdiği adamı tekrar gündeme getirdiler. Bir de anladığım kadarıyla bunu daha detaylı spoiler videosunda konuşuruz ama Günger Bey Pelin'in Kaya muhabbetinden sonra Suna'yı Abidin'e bir daha yazacak herhalde. Ya bunu ben çok hissettim. Dilersen bunu diğer videoda spoiler videosunda konuşalım ama bana çok öyle geldi. Ya Suna gerçekten sanki Kızılcık Şerbeti evreninden bir karaktermiş gibi davranmaya başladı birkaç bölümdür. Ne kadar da iyi gidiyordu hikaye akışı ta ki birkaç bölüm önceki dönüşe kadar. Şimdi bayağı antipatik bir karaktere büründü. Tutarsız da olmaya başladı bence ama oyuncu bence yine iyi oynuyor o tarz bir rolü. Bakalım ya Seyran'la diyalogları bence güzel gidiyor onun. Dilersen Kına Gecesi'nin en büyük olaylarından birine vesile olan Pelin Kaya aksına geçelim istersen. Şimdi burası bayağı karıştı. Mafyatik olaylar da gördük. Abidin'in Ferit'e bizi takip mi ediyorlar demesiyle beraber Ferit'in herkesi tembihlemesi sonucu Serter'in Kaya'yı takip ettiğini fark ediyor. Daha sonra Kaya Pelin'in yanına gidiyor ve Serter arkalarında. Serter'e bir basıyor. Olaylar karışıyor derken Ferit'le Abidin orada bulundu ve bir anda ne yapacağız birbirimize mi sıkacağız diyen Ferit durumu fark etti. Kuzeninin yanında oldu. Evet ve gerçekten Pelin'e de şunu da dedi. Ben bunu senin için yapmadım, Kaya için yaptım dedi. Burada da aslında Ferit'in zaten biliyorduk Pelin'i kafasında bitirdiğini. Hem Seyran'la konuşmalarında daha sonrasında da bunu da görmüş olduk. Artık onun için bir Pelin yok. Hatta yani gerçeği bile öğrenmiş olmasına rağmen herhangi bir şey de hissetmedi. Ama şey olayında ben mesela kıskanmasını bekledim. Eski Ferit olsaydı kıskanırdı. Hani Seyran dedi ya Kaya ile birlikte olmuş olabilirler falan diye. Hani yok canım onlar zaten tanışıyor'ya getirdi falan. Ama mesela eskiden olsaydı Ferit buna kurulabilirdi. Hani çünkü Serter olayının ilk çıkışını hatırlayalım. Hani ayrı olsalar bile şey diyordu. Hani sen niye onunla görüşüyorsun falan tarzında ama herhalde şimdi bir toz konduramama olayı da oldu ve Ferit'in gelişimini de orada gördük bence. Kaya'yı kıskanmamasından ya da ona farklı bir şekilde düşünmemesinden dolayı. Pelin Kaya diyalogları da çok enteresandı. Gerek var mı böyle bir hikaye aksında hiç bilmiyorum. Pelin ayrı, annesi ayrı. Kazım aile olan o işte yok kıyafet seçme sahnesi sonra evdeki o ona tabak hazırlanmasıyla birlikte şömine başındaki muhabbetler. Abi yani bu kadar yan hikayelere süre vermenin gereği var mı seyircinin de çok izlemek istemediği noktada? Ya yan hikaye yazın da bunları mı yazın? Bunları mı yazın abi? Mesela gerçekten bu bölüm herkes ilişki üzerinden ilerledi. Bütün karakterler ya böyle bir şey olabilir mi abi? Yani bu dizi niye rakip dizi gibi olmak istiyor? Öyle bir dizi var zaten insanların izlediği. Senin farkın ayrıydı yani. Biz dedik romantik komedi olsun diye tamam da kardeşim sen Brezilya dizilerine çevirmeye başladın olayı yani bir noktada. Bu kadar aşk üzerine, ilişkiler üzerine giden bir bölüm olmamalıydı bence yani. Şimdi Pelin'le devam edelim. Ertesi sabah Seyran adresi öğrendi. Pelin'in evine baskın yaptı. Onu boğdu. Öptü falan. Ve sonra öptü. Böyle bir delirdi yani. Tabii Seyran'a hak veriyoruz. Yani bu kız artık Metres'in kitabını yazdı. Abi bir de bu bölüm şunu da öğrendik. Başından beri aslında Ferit'ten çocuğu olmadığını biliyormuş. Serter kozunu kullanarak Serter'le aslında bilerek birlikte olmuş ve Ferit'e yalan söylemiş bütün süreç boyunca. Bunu öğrendik yani. Normalde hep tahmin ettiğimiz bir şeydi ama bu sefer ağzından duydu. Evet. Hani bunu da böyle ya zaten artık bir önemi yoka getirip söylemesi çok acayipti. Artık Seyran'ın hiçbir şüphesi kalmadı Ferit'in Pelin'le hiçbir zaman onunla birlikte olmadığını görmüş olduk. Tamamen anladı. Bunu Ferit'e de anlattı. Ve o sahne bölümün de thumbnail'ı yani afişi olmuştu baktığımızda Seyran'ın Pelin'i boğduğu kısım. İlginç yani hani tabii ki de bu yüzleşme belki çok daha önce de olabilirdi. Ama çok da farklı bir şey ifade etmedi bana o sahne. Gerek var mıydı bu kadar ekran süresine bilemiyorum. O evdeki çatışma sahnelerinden tutun şeye kadar bir 20-30 dakika orayı gördük. Tamam kardeşim çok güzel bir ev kiralamışsınız. Yapımda gerçekten uğraşmış da. Abi
Yani odaya geç bölümü vardı ya geçen sezon. Yine aynı yere geldi. Yani abi işte o döngüler hep devam ediyor ya içerisinde. Ben onu anlayamıyorum yani. Bu bölüm ne oldu, yüzleştin, Pelin olayı devam edecek. Bitmiyor ki yani. Seyran orada o gerçeği, tamam zaten şüphesi çok az vardı. Şimdi tamamen öğrenmesi neyi değiştirir hayatında? O konular biraz enteresan. Dilersen İfakat'a geçelim. İfakat'in çocuk istediğini öğrendik ve yaşından dolayı da artık hani son dönemleri, çocuk olabilir olmayabilir dönemi varken Şehmuz devreye girdi ve aslında kınadan sonra gece Şehmuz'la İfakat'i gördük. Evet, gerçekten hani birkaç bölümdür flörtleşiyorlardı. İfakat da baktı ki Yağlı'daki konumumu nasıl güçlendiririm? Bir de böyle bir olay da çıkınca, menopoz durumu baş göstermeye başlayınca o da böyle bir şey yaptı. Kendisini güvene almaya çalıştı. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı? Yılda bayağı çoluk çocuk karışacak her yere diye düşünüyorum. Herkes hamile kalıyor bu gidişle. Yani Pelin'e de bu bölüm bir şey yaptılar. Kaya'dan da kalabilir. Mesela baktığımızda 3-4 kişi hamile kalacak galiba bu gidişle dizide. Bu nasıl bir işleyiş bilmiyorum. Şimdi biraz önce şunu dedin ya, Kızılcık şerbetine mi döndü bu dizi diye. Yalı şerbeti. Ya şu olay çok gözüme batıyor. Herkes evli ama herkesin sevgilisi de var. Yani bu artık ayyuka çıktı. Şehmuz evli. Değil mi evli? Evet. Kaya evli. Hala evli. Kaya evli. Kazım Ağa evli. Orhan evli. Ya baktığımızda düşünüyorum, Suna da evli. Ama Abidin'le bakışıyor falan değil mi? Evet. Şimdi şey diyeceğim. Abi böyle bir dizi var zaten. Hem de aynı gün yayınlanıyor. Mesela o dizide Yalı Çapkın olmaya başladı. Bu dizide Kızılcık Şerbeti olmaya başladı. Ben buna anlam veremiyorum. Ne oluyor abi? Ben de pek anlam veremiyorum. Dilersen Orhan'a geçelim. Şimdi Orhan'da da şöyle bir durum var. Geçen haftaki spoiler'da söylediğimiz üzere Kaya ile işbirliği yaptılar. Artık şunu fark ettik. Orhan, Kaya yanlarında İfakat'i alarak Halis'i şirket üstünden bitirmeye çalışacaklar. Öbür tarafta da İfakat, Asuman, Suna, Gülgün dörtlü hep beraber Hattuçalı'yı bitirmeye çalışacaklar Yalı'da. Yani tam bir birbirleriyle savaşan kişiler görüyoruz. Evet ya, şimdi Hattuçu tarafına belki Seyran'ı da konumlandırabiliriz. Ya gerçekten hani bence Hattuçalı'nın Yalı'ya gelmesi, muhabbeti çok iyi oldu. Çünkü biz hani ilk sezon biterken ikinci sezon nasıl başlayacak diye konuştuğumuzda Nükhet'in bu rolde olacağını düşünüyorduk. Fakat o beklenen etkiyi veremedi senaristlerin de yazmamasıyla birlikte bu durumu. O baskınlığı kuramadı Yalı'da. O yüzden de hani biz şey diye de düşünüyorduk, acaba Halis Ağa'nın başka bir kardeşi olsa, o gelse, kadın bir kardeşi olsa gelse falan, yaşça büyük. O bir şey hanım ağa gibi davransa nasıl olurdu diye teorilerimiz vardı geçen sezon. Onun yerine Hattuçalı'nın gelmesi şu an en mantıklı şey oldu. Daha Yalı içerisinde dönecek bir dramaya döndü. Hani diyorum ya, yan hikayeler olsun. Bunlar işte yan hikayeler. Bunları açman lazım mesela. Bunları açtın, aslında devam ettirmen lazım. Sen bana niye mesela şey izletiyorsun abi? Zerrin'le Kazım romantizmini bana 10 dakika 15 dakika niye izletiyorsun mesela? Burada sıkıntı var zaten. Dilersen Akın tarafına geçelim. Evet, bitmeyen, aksı sonlandığını düşündüğümüz ama aslında hiç de sonlanmayan o akstayız. Akın bizim yine spoiler videosunda bahsettiğimiz gibi Serter'le işbirliği yaptı. Serter Akın'dan bilgileri öğrendi. Daha sonra Pelin'i buldu. Bu noktada Akın'ın annesi artık devrede. Şimdi bu kadın bir intikam duygusuyla Halis Korhan'ı bitirmeye çalışıyor. Bu arada Akın'ın dayısına da Allah'tan rahmetlerimizi diliyoruz. Evet, bu akstaki beni şaşırtan nokta Ökkeşan'ın ölmesiydi. Yani Ökkeşan'ı ben öleceğini düşünmüyordum. Diyordum ki bu aks devam ediyorsa Ökkeşan'ı da öldürmezler. Yeni birilerini de koyarlar falan ama hayret öldü. Bu noktada da tam bir kan davasına döndü olay. Tabi sonuçta Korhanlar öldürmüş oldu bir nevi yani. Orhan dolaylı yoldan öldürmüş oldu adamı, öyle dövdü ki. Mesela bu bölüm şey de güzeldi. Paraleline geçtiğimizde Ferit Serter'e aynı şeyi yapamadı. Erkek böyle bir şey değil falan dedi yani. Laf kes böyle falan ya da birini dövmekle olmuyor falan getirdi. Ama aslında bir noktada da korktu, babası gibi olmak istemedi yani. Ondan farklı bir kişilik çünkü. Ferit'in o içinde şey var. Hani böyle rüzgarlar esse de kendi kafasının içerisinde merhametli bir insanla baktığımızda. Bir de Pelin için değmez dedi. Hakikaten çok doğru bir söz dedi Ferit. Abi değmez ya. Vallahi billahi değmez yani. Adamı dövdüğüne değmez. Serter'i de hani vazgeç bu sevdadana getirdi. Şimdi şeye dönersek Akın tarafına. Akın Serter işbirliği de acayip bir şey olacak gibi sanki onlarda. Bakalım ne yapacaklar? En güçlü rakip o şu an. Dış rakip olarak. İçte zaten bir sürü rakip var. Bölüm sonundaki o kanlı sahne çok acayipti ya. Not falan bırakması. Evet, bölüm sonuna istersen geçelim. Bu arada çok kısa bahsedeceğimiz hikayelerde şunlardı. Asuman'la spor hocası hikayesi devam ediyor. Abidin'le Ayşen hikaye devam ediyor. Ve senin de biraz önce tekrar söylediğin Zerrin Kazım sahneleri devam etmekte. Şimdi bölüm sonu
şu şekildeydi. Ferit'le Seyran aşağı indiler. Halis'le Hattuç'a bakmaya. Orada şunu gördük. Seyran'a bir sancı girdi. Yani bebek geliyor gibi gösterdiler bize. Abi artık kim hamile kim değil ben vallahi takip Ya da ederim. hasta mı? Ya da zehirlendi mi kız onu bilmiyorum mesela. Ne yaptınız yani Hattuç'u zehirleyecekken Seyran'a mı bir şey yaptınız falan yanlışlıkla. Çok çabuk olduysa da bu muhabbet ya. Birkaç bölüm önce daha bir şey yaşadılar. Zaman geçişi o ara oldu mu? Olacaksa da bu dizi zaten alışık zaman geçişlerindeki mantık hatalarına devam. Onu istiyorsan spoiler videosuna konuşalım. Son sahnemizde şu şekildeydi. Hattuç'u elleri kanlı gördük. Dedik ki herhalde Halis'i öldürdü bu adam. Ben yemin ediyorum Halis Ağa'yı sniperla falan vurdular camdan zannettim. Ben öldü zannettim. Öyle bir çekmiş ki kamerada. Abi sonra Halis Ağa'ya dönüyoruz. Ondan sonra şey zannettim kamera hareketinden. Biri içeri geldi. Onu Halis Ağa öldürdü falan zannettim. O da değil. Bayağı acayip bir şey koyulmuş oraya. Evet, oraya bir kurban kafası koyulmuş ve yazıda da kısaca bir tehdit mesajı vardı. Akın tarafı annesiyle beraber artık yalının içine kadar sızmış durumda gözüküyor. Ben şunu çok merak ediyorum. Ya bu Akın'ın annesinin yüzünü falan hiç göremedik. Bunun Halis Ağa ile kişisel olarak bir alıp veremediği var. Onu da spoiler videosunda konuşacağız. Ne olabilir diye. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Fena bir bölüm değildi bu bölüm. Birazcık daha aksiyonlu, daha iyi olabilen tempolu bölümler yazılırsa iyi de gider. Ratinglerin düşmesi o kadar önemli değil. Bence daha akıcı bölümlerle gidecektir. Daha gereksiz sahneleri biraz çıkardıklarında dizi tıkırında ilerleyecek gibi duruyor. Keyifli bölümler izleyebiliriz diye umut ediyorum. Umut ede bu sezon. Kaç bölüm oldu bilmiyorum. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Evet, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.